Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar için içinizi ısıtacak nefis bir öneriyle geldim. Pratik yapımıyla nohut çorbası tarifi. Kullandığım malzemeler açıklamada mevcut. Hemen yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak tenceremize 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine bir dolu tatlı kaşığı kadar tereyağını ekleyerek eritelim. Ardından yemeklik doğradığımız bir adet soğanı tencereye ekleyelim. Soğanların üzerine de bir büyük diş sarımsağı küçük küçük doğrayarak ekledim ben. Dilerseniz 2 diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Sarımsak bu tarz çorbalara çok lezzet katıyor bence. Sonra bu malzemeleri ara ara karıştırarak rengi dönünceye kadar kavuralım. Hafif pembeleşsin soğanlar. Sonrasında bir dolu yemek kaşığı unu ilave ederek unun kokusu çıkıncaya kadar bu şekilde kavurmaya devam edelim. Unu eklemeden önce soğanlarımızın çok hafif rengi dönmüştü. Gördüğünüz gibi. Unla birlikte de kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavurdum. Sonra bir yemek kaşığı kadar salçayı ilave ettim ve salçayla birlikte sotelemeye devam ettim. Salça ile birlikte de güzelce kavrulduktan sonra bir adet patatesi böyle küp küp doğramıştım. Ona ekledim bir büyük patatesti. Sonra 2 su bardağı kadar da haşlanmış nohutu ilave ettim. Tüm bu malzemeleri birkaç dakika bu şekilde kavuruyorum. Nohutları önceden haşlayarak buzluğa, dondurucuya kaldırıyorum ben. Bu tarz tarifler hazırlayacağım zaman çıkararak kullanıyorum. Sizler de öyle yapabilirsiniz. 2 su bardağı nohut, haşlanmış nohut bu tarif için tam olarak ideal geliyor. Malzemeleri birkaç dakika boyunca bu şekilde kavurmaya devam ettikten sonra bu aşamada 6 su bardağı sıcak su ekledim ben. Patatesin boyutuna göre su miktarı değişkenlik gösterebilir elbette. Ben 6 su bardağı ilk aşamada ekledim fakat sonrasında en son aşamada blenderdan geçirdikten sonra koyu geldi. 1 su bardağı sıcak su daha ilave ettim. İstediğim kıvama öylelikle geldi çorba. Suyunu ekledikten sonra tenceremin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte çorbamı pişmeye bırakıyorum. Patatesler yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak pişiriyorum malzemeleri. Şöyle kapağın içerisine bir tane patates alıyorum. Pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Sonrasında blenderdan geçireceğim. Patatesim güzel bir şekilde yumuşamış. Tuz ve baharatları ekliyorum. Bir silme tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bir dolu çay kaşığı zerdeçal ve kırmızı toz biber ekledim. Ben dilerseniz bu aşamada karabiber de kullanabilirsiniz. Ben kırmızı toz biber kullanmayı tercih ettim. Baharat ve tuzla birlikte de güzelce karıştırdıktan sonra artık blenderdan geçirebiliriz. Bütün malzemeler tamamen yok oluncaya kadar blenderdan geçirelim. Az önce de belirttiğim gibi blenderdan geçirdikten sonra çorbanın kıvamı bir tık koyu göründü bana. 1 su bardağı kadar sıcak suyu tekrar ilave ettim. Ocağımın altını açtım ve 2-3 dakika boyunca bu şekilde kaynattım. İstediğim kıvama böylelikle gelmiş oldu çorbam. Sizler kıvamına bakarak daha fazla ya da daha az su takviyesinde bulunabilirsiniz. İstediğiniz kıvama gelinceye kadar. Sonrasında çorbam servise hazır oldu. Kıvamı gayet güzel oldu. İstediğim gibi oldu. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Şimdi çorba kasesini alarak daha da yakından göstereceğim sizlere. Kıvamını daha iyi görebileceksiniz. Dilerseniz üzerine tereyağı ve kırmızı toz biber yakarak da servis edebilirsiniz. Bu çorbayı limonla servis etmek oldukça yakışıyor. Bu öneride de bulunmak istiyorum. Limonla servis ederseniz lezzetini daha da çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tam bir vitamin deposu oluyor bu çorba. Ben bir defa denemenizi öneriyorum. Kesinlikle beğeneceğinize eminim. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum.
Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.